Kur'an'da peygamberler var, krallar var, kavimler var. Ama çok ilginç bir şey daha var. Bir köpek. Evet, bir köpek. Üstelik Kur'an onun mağaranın girişinde nasıl yattığını bile anlatıyor. Peki Allah bir köpeğin duruşunu neden insanlığa anlatıyor? Allah Teala Kehf suresinde şöyle buyurur. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Başka bir ayette ise Ashab-ı Kehf'ten söz edilirken şöyle denir. Onlar 3 kişiydi, 4.'leri de köpekleriydi. Dikkat ederseniz Kur'an o sadık dostu hikayenin dışına itmez. Onu da o kutlu topluluğun yanında anar. Bu köpek yani bilinen ismiyle Kıtmir ne peygamberdi, ne veliydi, ne de vahiy alan bir varlıktı. Ama bir tercih yaptı. Hakikatin yanında durdu. Mağaraya giren gençlerin makamını bilmiyordu. Yüzyıllar sonra adının anılacağını da bilmiyordu. Sadece onlardan ayrılmadı. Ve Kur'an onu asırlar boyunca anlatılan bir kıssanın parçası yaptı. Belki de burada çok derin bir işaret vardır. İnsanı değerli yapan sadece kim olduğu değildir, neyin yanında durduğudur. Hayatta bazen kendimizi yetersiz hissederiz. Daha bilgili olsam, daha güçlü olsam, daha başarılı olsam diye düşünürüz. Oysa Kıtmir'in kıssası farklı bir şey söyler. Her zaman en güçlü olmak gerekmez. Her zaman en önde olmak da gerekmez. Bazen doğru yerde durmak yeterlidir. Bazen insanın hayatını değiştiren şey sahip olduğu imkanlar değil, yaptığı tercihlerdir. Hakikatin yanında durmayı seçmektir. Bugün kendine şu soruyu sor. Ben bugün neyin yanında duruyorum? Hakikatin mi yoksa yanlışın mı? Çünkü insanın yönünü belirleyen şey attığı adımlardan önce yaptığı tercihlerdir. Belki de Kur'an'ın bize anlatmak istediği şey sadece bir köpek değildir, bir tercihtir. Kıtmir'in yaptığı tercih hakikatin yanında kalmaktı. Ve bazen insanın kaderini değiştiren şey ne kadar güçlü olduğu değil, neyin yanında durduğudur. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, Allah'a emanet olun.